Hakan Ertan iyi günler diler. Merhaba güzel memleketin güzel insanları. Usta, çırak. Herkes bu kadar şanslı mı acaba? Usta, çırak, ustanın yanında her zaman çıraktır. Hepimiz hayatın içinde büyüklerimiz bizi hayatla ısınma turları adı altında güvendiği, inandığı, zanatkar, sanat sahibi, elindeki altın bilezikle, mahiretle, şahsiyetiyle, esnaflığıyla, kaliteli, görgülü, kültürlü ustalara evladını gün gelir emanet eder. Ve der ki, eti senin, kemiği benim. İşte o an usta sahip olduğu o altın bileziği, Allah'ın verdiği o devasal, sınırsız gücünü, varını yoğunu eğitmek için, o çırağı bir şeyler vermek için elinden geleni yapar. Tabii ki bunun için onun kapısını çalıp, bu bir hayat kapısıdır. Manevi bir kapıdır. Ama sizi o andan geleceğe taşır ve geçimliliğinizi sağlar. Hayatta hepimiz geçinmenin sırrını arıyoruz. Bazen kitaplarda, bazen herhangi bir iş yerinde, genelde de o amaç doğrultusunda eğitim alıyoruz. Usta ve çırak, altın bilezik. Yaşam Mimar Sinan'ı her birimiz çıraklık, kalfalık, ustalık dönemlerini, hayatın altın basamaklarını geride bırakmadan bir yerden bir yere gelinmiyor. Ama o insanın sizi uygun görmesi gerekiyor. Doğru yerde, doğru zamanda Allah hepimize bu güzel şansı ikram etsin. Usta ve çırak ilişkisi saygıya değer bir ilişkidir. O tarifi olmayan, ustanın çırağa evladım deyip sıkı sıkıya sarıldığı, ekmeğini paylaştığı, varını yoğunu onu yetiştirmek için kullandığı devasal bir okuldur. Diğer bir okul da annenin, babanın yanında yetişen her bir evladın sahip olduğu, güzel bir hayatın içinde paylaştığı aile, anne baba okuludur. Hepimiz Anadolu medeniyetleri kutsal topraklarda yaşıyoruz. Bu vatan toprağının kıymetini bilmek lazım. Sabah güneş doğmadan akşama doğru o güneş batıncaya kadar bizim içimizi ısıtıyor. Bu toprağı sevmek lazım. Mesleğini sevmek lazım. Yaptığın işe gönül koymak lazım. İstemek lazım. İnanmak gerekiyor. Tabii ki güvenmek de lazım. Ama çalışmak azmi, disiplin gerektirir. Sıkı sıkıya sarılmalısınız. Genelde geldiğimiz noktada şöyle bir hayatın gerçeği var. Bir yere gelmiş insanlar zor, dar ve sınırlı imkanlarla yetişmiş çocuklar bir yere geliyor. 21. yüzyılda imkanlarımız her ne kadar çok iyi olursa olsun insanların geldiği nokta, istatistikler bize şunu gösteriyor.
pek muhteşem değil. Anadolu'da Karahantepe, diğer tarafta Göbekli Tepe denilen kültürel mimarın uzun yıllardan beri şu ana taşıdığı taş tepeler var. Orada da bir derin ustalık yatıyor. Ustalık bu kadar muhteşem, bir kaba, bir bedene sığmayan devasal eserlerden oluşur. Lütfen farkına varalım. Sokaktaki bir esnaf zamanında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bir gece düşünmüş, ben yarın sabah tedbiri kıyafet giyip vatandaşın hal ve yerinde görmek istiyorum gerçeğini. Sabah ola hayrola kalkıp erkenden yollara düşmüş. Hiç tanımadığı bir esnaf, hayırdır, hayırlı sabahlar, merhaba demiş, yürekten, çay demledim, taze, içer misin? Padişah, normal bir halk içinden bir vatandaş gibi, o sahip olduğu gücü rafa kaldırıp, memnun olurum demiş, oturmuş. Taze güzel bir çay yaptım. Aç mısın demiş. Evinden getirdiği lokmasını paylaşmış. 1-2 dakika geçmeden padişah İstanbul'u içinden bunun için keşfettim diye kendi kendine düşüne dursun, barını yoğunu, sofrasını, nimetini o esnaf paylaşmış. Bu arada da ifade etmiş. Bey, bu sabahın köründe seni sokağa düşüren ne? Hayırdır? Bir şeyler almak istedim diye ifade etmiş. İhtiyacını söylemiş. Esnaf, eyvallah demiş. Padişah, ifade etmek istemiş. Daha başka siparişlerin olduğunu. Ben siftah yaptım. Rica etsem sizden, yan komşum siftah yapmadı. Oraya göndersem, rica etsem, komşumu onurlandırır mısınız demiş. Paylaşabilmenin güzelliğini padişah görünce, o da aynı üslupla eyvallah demiş. Hemen yan tarafa geçip ihtiyacını almış. Dönerken de herhalde kendi kendine şöyle düşünmüştür. İstanbul'u bunun için keşfettik. Hangimiz hayatı İstanbul'u keşfetmek gibi ne kadar keşfediyoruz? Ne kadar farkına varıyoruz? Ne kadar usta çırak, çırak ustanın kıymetini biliyor? Çırak ustanın kıymetini bilmez ise o meslek ölür. Öyle fotoğrafçılar var ki, ara Gürel Bey nur içinde yatsın, yetiştirdiği çırakları, mesleği farklı bir yere taşıdılar. Demek ki insan yetiştirmek lazım. Lütfen her birimiz, soluyan, nefes alan, düşünebilen her birey şunu düşünmeli. Ticaret, esnaflık, usta ve çırak ilişkisi, yani insan olmanın temel noktası esnaf olmaktan geçer. Ticareti bilen insanlar her şeye hükmetmiş insanlardır. Boşu boşuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk dememiş. Efendiler, savaş ve birçok şeyi geride bıraktık. Şimdi kalkınma zamanı. Bu da bilim, ilim, irfan, tasarım
mühendislik ve çalışmaktan geçiyor. Var mısınız? Bu ülkeyi kalkındırmak için elimizden gelenin en iyisini yapalım. Bizim güzel memleketin güzel insanları her zaman her şeyin en güzeline fazlasıyla layıktır. Bu kutsal topraklar ırkın, dilin, dinin sınır tanımadığı nice cevherleri, nice insanlara ekmek vermiştir. Herkes bu ekmeğin kıymetini bilsin. Var ola siz düşünün. Rica ediyorum sizden bulunduğunuz toprakların, bulunduğunuz manevi Anadolu medeniyetinin nereden geldiğinizi unutmayın. Neden biliyor musunuz? Geçmişinden nasibini almamış toplumlar yok olmaya mahkumdur. Biz olacağız. Birlik olacağız. Aile olacağız. Toplum olacağız, millet olacağız. Bu ülke, bu millet ancak böyle kalkınır. Herkes evladını doğru ve düzgün yetiştirecek. Bir mühendis gibi, bir mimar gibi. Ama şunu unutmayın, yaz tatiline girdik. Hayat tatilden ibaret değil. Herkes, her güzel insan, günün 24 saati, 12 ay, 365 gün kişisel gelişiminde anneler babalara burada çok iş düşüyor. Ne yapsınlar? Geçinmeyi mi düşünsünler? Ne yapsınlar? Ekonomi, hayat ve yaşam, sağlık birçok şeyi aynı bedende barındırıyorlar. Allah hepimize kolaylık versin. Niyet sevgi ise her şey güzel olur. Unutmamak lazım. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Çiftçi üretmese sofralara bir parça lokma gelmez. Demek ki çiftçi çiftçiliğini yapıp üretecek. Her insan üstüne düşeni fazlasıyla varını yoğunu elinden geleni ortaya koyacak. Buradaki bereket, buradaki güzellik öyle bir şekil alır ki geldiğimiz nokta belli. Geçmişin ekmeğini yiyoruz. Şu anda hepimizde bir davranışsal tembellik var. Oturup bekliyoruz. Neden mi? Bir bilene sormalı. Lütfen herkes ama herkes varını yoğunu ortaya koysun. Bu gelecek bizim. Dışarıda mutluluk yok. Herkes kendi evinde içinde mutluluğun rengini tasarım Mimar Sinan'ı olursa bu hayatın, bu ülkenin tadına doyum olmaz. Güzel bir gün diliyorum. Bereketli, sağlıklı, hayırlı ömrünüz olsun. Sevgiyle kalın.